Yanımda sevgili Ezgi Mola, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan var tabii ki benimle birlikte. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tüm bunları çekerken bir de ikinizin de ortak bir tarafı var tabii. Yeni bebekleriniz var. O işi daha da böyle absürt bir hale getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Nasıldı hani anne olduktan sonra işte film çekmek, setlere gitmek, bir de yine bir ailenin içerisine düştün orada da. O da ayrı bir keyif olmuştu. Evet, doğru. İlk setimdi Can'dan sonraki ve gerçekten bir taraftan çok kaygılıydım. Ama Giray beni tam da böyle doğum öncesi ve sonrasında da artık doğduktan sonra da sette olduğu için en iyi anlayan kişiydi. Ama bütün yani Ömer Faruk Sorak ve ekibinin, yapım ekibinin çok anlayışlı olduğu, çok programa özen gösterdiği, benim de bir taraftan seti çok özlediğim, keyifli bir çalışma alanı oldu. İyi ki de yaptım diyorum. Ama insan kaygılanıyor o kadar uzun süre hiç yanından ayrılmayınca. Evet. Acaba nasıl olacak, olacak mı? Oluyor. Çünkü ona da vakit ayırıyorum. Orada da oluyorum, sette de oluyorum. Bir şekilde oluyor. Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Bir taraftan hem birlikte yazıyorsunuz Kerem'le hem sette de birliktesiniz. Bizim aslında aramızda şöyle bir şey var. 1 yaşına yaklaştı artık Ezgi'ninki. Bizimki 5,5 aylık oldu. Kerem'inkinin de doğmasına 4 ay, 4,5 ay falan kaldı. Öyle mi? Ne güzel, onu bilmiyordum. Aynen. Şu an artık öğrendik. Farklı aşamalarını yaşadık hakikaten biz de. Özellikle Ezgi ile birlikte farklı aşamalar Evet. yaşadık. Doğduğunda Emir biz sete girmiştik artık. Setin içinde doğdu Emir. Yok yani Ha. doğmuştu. Biz sete başlamıştık. Nasıl oluyor? Öyle mi oldu? Tabii Ekim'de çıktı, Tabii Eylül'de Ekim'de doğdu. çıktık. Biz ya 1 aylıktı. Ben daha hiçbir şey Tabii, yaşayamadan çok sete yeni, geldim. evet. O yüzden de Ezgi'den ya nasıl oluyor, nasıl hissediyorsun kendini, nasıl olacak falan. Çünkü bu süreçler devam edecek. Evet. Biz de büyüdükçe setleri yapmaya devam edeceğiz diye. Sağ olsun o da bir şekilde hallediliyor dedi. Hakikaten şimdi biz sonra Prens'i de çektik. Orada da bir şekilde hallettik. Tabii Cansu'nun emeği burada, Cansu'nun annesinin emeği büyük. Ama ben Annen elimden de. geldiği Bravo kadar. sana, çok iyi gidiyorsun. Evet. Kimseyi unutmayın. Kendi annem de tabii ki bambaşka. Uzaktan o da motivasyon. Ya bir şekilde büyüyecek bu çocuk. Ya ben niye girdim bu topa? O yüzden de zor oldu ama başarıyoruz vallahi. Bir şekilde yoluna rayına oturuyor çok şükür. Her gün başka biri olarak uyanma fikri de bence eğlenceli ama burada tabii farklı şeylerin hallerini görüyoruz. Bunu Kerem anlatsın. Ben çünkü çok geçmişe dayalı şeyler anlatırken yanlış bilgiler veriyorum. Sonra bir yerde düzeltmek zorunda kalıyor Başla Kerem. bakayım nasıl anlatacaksın? Çok merak ediyorum. Biz yıllar evvel yazdık filmi deyip Kerem'e devrediyorum. 2016 yılıydı o zaman. olmuş Buyur bayağı. buradan bak yapıyorduk ve o bitmişti. Giray'ın işte Kadıköy'de evine geldim. O da uyumuş yazın sıcağında. Bir tane deri koltuğu vardı ve halüsinasyonlar görmüş, kafası bulanmış. Şey dedi, ya dedi çok uyandım dedi, böyle gözü açtım bir anda dedi şeyi algılayamadım dedi. Nerede olduğumu, hangi bedende falan dedi. Bir saçma geldi falan. Bunun üzerine konuşmaya başladık ve sonra şey başladı işte. O klasik erkekler yapıyor, siz kadınlar da yapıyorsunuz yani. 1 milyon verseler şunu yapar mısın, var mı sizde? Deli misin sen? Ben hayatımda ilk defa kadın görmüşüm gibi soru sorayım dedim bir tane. Çok yapıyoruz hem de. Tabii. Öyle bir muhabbet başladı. Çok eğleniriz. Bunu biz aramızda da yaparsak çok seviniriz. Orada işte soru beden değişimi. Yani şunun bedeni şu kadar para versen girer misin falan. Biz orada Şu kadar para şöyle bir hayatı yaşar girer mısın? gibi 10 gün falan gibi sorular. hatırladım. Sonra bu eğlenceli hale gelmeye başlayınca bir dakika buradan bir şey çıkarabilir miyiz diye notlar almaya başladık. Hatta dizi olabilir mi diye düşünmüştüm. Evet, Her ilk başta. bedene, başka bir bölümde başka bir bedene geçse diye. Sonra filme döndü. Her gün başka bir bedende uyanıyorsunuz. Bu çok keyifli, çok eğlenceli. Yeni hayatlar tecrübe ediyorsunuz. İster miydiniz bu arada bunu yaşamak? Ben istemezdim. Nasılmış yaşamış hali? Ben istemezdim ya. Aslında Çünkü film de onu anlatıyor zaten. Ya bir Evet. gün bir tanesinde. Yani bir ceza mı lütuf mu şeyi aslında bu olay. Her gün çok zengin uyanmak da bir şey demek değil ki. Çünkü onu hemen bırakıyorsun. Orada edindiğin hiçbir anı biriktiremezsin artık hayatında. Çok kötü bir şey bu yani. Ya merak ettiğim biri varsa bir gün sonra geri döneceksem. Evet, ben Bir de. milyon da veriyorlarsa. Ve bir şey de yapmamı istemiyorlarsa ben okeyim. Bir sürü şartı sıralıyor ama değil mi? Çok canım yanmayacak. İstediğin zaman geri dönebileceksen falan. Evet. Oldu. Ya biraz meraklı olduğum Evet. için böyle bir hani ya böyle bir fırsat varsa bir günlüğüne çok böyle merak ettiğim, hayatını merak Evet. ettiğim birinin gününü yaşamak isterdim açıkçası. Evet.
Evet, ben de isterdim. Ya birkaç şeye okey dedim. Evet. Onun Para istemeden çok kötü bir yapabilirim. gününü yaşayabilirsin. Yani Evet. adamın mesela 360 tane nefis günü olur. Çok kötü bir gününe sen denk gelirsin. O yani. gün hemoroid. Ya uyanırsa da babası ölür o gün. Ya ulan buna mı denk geldi? Öyle. Zenginliğimden faydalanamıyorum cenazede bütün gün. Seninki daha Bu kötüymüş. ne abi? Elon Musk oldum bir gün battı herif o gün. Ne yapacaksın? Herkes sana bağırıyor. O da çabuk. eğlenceli bir gün olabilir ya. Evet. Elon Musk'ın batışı da O tarihi güne ya. denk gelmek. Tarihi bir gün. Evet. Güzel olurmuş bence. Atmaz o da. Romantik komedinin ve böyle özellikle de aile filmlerinin yeri daha ayrı mı? Yani mesleki tatmin olarak hem seyirciyle iletişim olarak hem de sizin kendi işte o filmografinize koyacağınız yer olarak da farklı bir tadı, bir hazzı oluyor mu sizce? Var bence. Her filmin vardır ama sanki bu birazcık daha. Yeşilçam Ben izleyerek sevmiyorum. büyüdüm. Evet. Hiç hoşlanmıyorum. Ne o, aileden mi? Romantik komedilik. Ben seviyorum. Biz Yeşilçam izlediğimiz için, genel olarak öyle büyüdüğümüz için orada bir tat kalıyor. O şeyi yakalamak mümkün değil tonu ama bu döneme uyarlarken kendi tonunu oluşturmak güzel olabilir. O yüzden bizim ilk denememiz, bizim öyle çok aile filmimiz yok. Yok. Bir tane şu anda. Ama yani yazmak isteriz. Kerem çok şeyi sevmez. Romantikleşen, romantizm durumunu çok sevmez. Doğru, hatta oraya kayan şeylerde bence böyle yapmayalım dediği Evet, çok evet. yorumu vardı. Doğru. O kaygıyı çok iyi anlıyorum. Kötü olacak, çiğ duracak Evet. kaygısı oluyor onda ister istemez. Ya da klişe olmak Ya da klişeye belki. düşecek. Ona düşmekten. İşte klişe olmayalım diye de yaptığımız şeyler. Yok bence hiç öyle şey değil yani. Klişeden korkmak yani şey o romantik komedinin o salt melodrama kaçan bir hali oluyor. Yani öyle bir şey olmadığı için çok rahatım. Gönül rahatlığıyla o konu söyleyebiliyorum. Yok işte onların hiçbirini yapmadığımız için Evet, zaten evet, filmi vizyona çıkarıyoruz. Evet ya. Yoksa doğru. durdururduk hakikaten. Bu yüzden buradayız. Değil mi? Tamam. Acayip iyi bir takım Arkalarından oldunuz. hep söylüyorum. Sanki çok eski bir arkadaşımla yıllar sonra karşılaşmışım gibi. Hakikaten öyle yani. Kerem'le başta o kadar komik ki. Kerem çünkü sürekli sizli konuşuyor. Şimdi ben karşımda öyle konuşulunca ben de öyle konuşuyorum. Dedim ki Kerem'e bir gün, ya Kerem, Kerem Bey, siz bak gerçekten değil mi Kerem Bey, Kerem? Öyleydi. Beyli Kerem Bey, Hanım'laydılar siz dedim, ilk siz dedim bana siz dedikçe ben de siz demek zorunda kalıyorum. Bana sen diyebilirsin. Ya benim için çok zor dedi. Ama lütfen siz bana sen Şimdi ben diyemiyorum. En sonunda şimdi gülüyoruz, eğleniyoruz ama hep sizli. Dedim ki ya yeter ya dedim, başlayacağım. Kendine gel sen. Evet, sürekli sette sarsmaya başladım. Ne olur bana sen de diye. Daha yeni oraya geldik ama bir taraftan çok da eğleniyorum bu durumla. Çünkü Kerem'in o kadar nevi şahsına münhasır bir duruşu, karakteri var ki onu daha iyi anlamaya başladım sette. O melodrama kaymasın demesindeki şeyi bile onu tanıdıkça anlıyorum aslında. Yani duygusallığını bile daha başka bir yerden bence gösteren, hissettiren bir arkadaşımız. Bunu da bu şekilde yanımıza aldık. Estağfurullah, ben sizin yanınızda. Bir arkadaşımız. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Daha nice yapımlarda sizi birlikte görmek dileğiyle. Çünkü ben çok sevdim ve çok keyif aldım birlikte olduğunuz bu projeden. Devamında geleceğini düşünüyorum. Gelsin de zaten. Ayrıca bu keyifli sohbet için de çok teşekkür ederim. Teşekkür Biz ederim. teşekkür Çok sağ olun. ederiz. Sağ olun. Sağ olun.